Evet dostlar, dünkü tarife değişmedi. Yine gece sabaha karşı ilk çupramız üst köstek porsiyon. Melanur arkadaşlar, öbürü gibi. Yarım kilo üstü melanur ve yine hırsızda. Çok enteresan. Bu balığın hırsıza gelmesi. Evet arkadaşlar, bunun üzerine de öldürücü darbemiz. Evet, bayram videosu çok uzun olduğu için ikiye bölmüştüm. Şimdi ikinci videodayız. Bence bundan da keyif alacaksınız. İçerikler yine dop dolu. Abone değilseniz abone olmayı, beğenilerinizi, yorumlarınızı ve yapıcı eleştirilerinizi atmayı unutmayın. Kaldığımız yerden ikinci bölüm devam ediyor. Evet dostlar, sabahın 3'ü uyandım dediğim gibi. Daha hava zifiri karanlık. Yem sarmaya başladım. 2 oltayı sülünezle atacağım. Artık mamunum zaten çok kötüydü, bitti. Çin kurdunu da gündüz atmayı planlıyorum, gece değil. Onun için sülünez atıyorum. Donmuş çuçun çalışmadı. Onun için ona pek mesai ayırmayacağım ama sülünezin de sıkıntısı çok fazla mığırı çeker. Beyaz yem olduğu için. Gerçi ay ışığı yok, o kadar parlamayacak muhtemelen ama bakalım, bir şansımı deneyeyim. Sülünezle başlayacağım. Ondan sonra bir tanesine de fileto atmak istiyorum. Zaten mecburen aldığım balıklar vardı ufak. Onlarla fileto yapıp bir tanesine fileto atacağım. Belki kofana, levrek vesaire bir şey vurabilir. Şimdi şu sülünezli takımları atayım. Ondan sonra bir şeyler daha anlatacağım size. Devam edin izlemeye. Bakalım balık vuracak mı? Dün sabaha karşı balıklar, iri balıklar gelmişti. Ve sabah, böyle sabah suyu saat 10'a kadar falan heyecanla bekliyorum bakalım. Sanki bir balık var mı? Çekmeden bilemeyeceğiz ama yok muhtemelen ya. Yok. Dalgası tamamen dalga yani. İpi boşluyor, sonra da şimdi balığımızın pullarını temizledik. Fileto çıkartacağız. Balığımız ufak. Onun için çift tarafından fileto çıkarıp bunları birleştireceğim. Şöyle filetonun içindeki pis kısımları da temizleyelim. Şimdi ben burada mığırı ve vatoz olma ihtimali yüksek olduğu için köpük koymak istiyorum ama yanımda köpük yok. Ne yapabilirim? Şu kullandığımız makaronlar var ya, onlardan bir tanesini alıyorum.
ortadan bölüyorum. Sonra böyle ince bir parça kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu çok kalın. Buna gerek yok. Ortadan bir daha kesiyorum. Evet. İşte yüzdürücümüz hazır. Şimdi bu filetomuz iç tarafından ortadan geçiriyoruz. Buradan çıkartıyoruz. İkinci iğnemizi getiriyoruz. Kuyruk tarafından batırıyoruz. Çevirip yine hemen içeriden çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi iğneler bu şekilde. Zayıf bir fileto. Onun için bunu böyle makyajlayacağım ikinci filetoyla. Ama önce şu köpüğü içine yerleştireceğiz. Burada içine yerleştirip sarıyoruz. Böyle sarıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi tam kapamadı fileto küçük olduğu için. Hemen buna böyle ikinci filetoyu aşağıdaki kısma uygulayacağım. Kapama olarak. Evet arkadaşlar, filetonun bitmiş hali bu. Görüyorsunuz. Şimdi bunu atacağız. Nasibimizi arayacağız bakalım. Sağdaki oltaya çok iyi bir vuruş geldi ve çok boşladı. Muhtemelen bunda balık var arkadaşlar. Evet, var. Bir set var. Onu aşırmam lazım. Eğer bana yüzmüyorsa çok büyük değil ama oltayı boşlayacak kadar da büyük. Bakalım ne? Çok hafifledi ya. Kurtuldu mu? Yo, geliyor. Allah Allah. Çok ufak. Üst köstek. Enteresan. Demek ki üst köstek olduğu için. Ufak bir sargoz arkadaşlar. Şimdi bunu yutmamış, salacağım. Bu balıktır artık herhalde ya. Çok ağır kalktı. Evet, bu balık güzel de bir balık. Hiç kafa atmıyor. Mığırı olabilir. Değildir inşallah. Yok, değil. Balık gibi balık. Evet dostlar. Dünkü tarife değişmedi. Yine gece sabaha karşı ilk çupramız üst köstek, porsiyon. Hemen çalışıyoruz. Sağdaki de boşladı. Bakalım onda da bir şey var mı? Var üstünde.
gibi geldi ama kıyıya gelince büyüdü. Bu ne? Oo, yine bir tane melanur arkadaşlar. Öbürü gibi. Yarım kilo üstü melanur ve yine hırsızda. Çok enteresan. Bu balığın hırsıza gelmesi. Az önceki çupra kadar var, belki daha büyük. Yani çok büyük ihtimalle yine bir mığırı var. Üstünde. Ha yok, kurtuldu. Hiçbir şey yok. Filetoya bakıp geri atacağız muhtemelen. Bakalım fileto ne halde. Oho. Arkadaşlar filetoya gördüğünüz gibi kofana dalmış. İkiye bölmüş. Ama alamamış. Yakalanmamış yani. Hemen yenisini hazırlıyoruz. Şimdi daha küçük bir filota yaptım. Hani belki bir sırtı kara değil de lüfer türü bir şey mi var? Alamadı yemi çünkü. Bir de onunla deneyeceğim bakalım. Hiç fena olmaz bu kadar güzel bir kampa bir sırtı kara. Hadi inşallah. Hava aydınlandı. Saat 6'yı çeyrek geçiyor. Artık yavaş yavaş ışıkları söndüreceğim. Arada ısınıyorum. Ateşi canlı tutuyorum. Benim kamp arkadaşları hala uyuyor. Size biraz da kamp atmosferi göstermek için çekiyorum şu an. Bu arada kullandığım takımlar hepsi Shimano. 2 tane Shimano Competition, bir tane Shimano XR, bir tane daha Competition. Üçünde de MGS var. Gördüğünüz gibi bunu 250 metreye attığım için ip bitti. Bir tek bunda Yasaki kafa var. Bunlar sabah suyu tuttuklarım. İkisi 1 kilo civarı. Bir çupra, bir melanur. Hava sakinledi. Dalga kalmadı. Çok dalgalıydı. Bakalım, dün bu saatten sonra güzel balıklar aldım. Ama hava bugün bir tık daha yatık. Bir şey değişecek mi? Balık olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Şimdi biraz kampı toplayıp, ortalık dağılıyor çünkü geceleri, sabah biraz daha toparlıyoruz. Ondan sonra hava devam. Çekiyor mu? Şu an hala geliştirme aşamasındayım. çekip kontrol ediyorum. Ha. Doğru aldık mı diye. Tamam, şu an artık ayara gelmiş. Böyle şey çekebiliyor değil mi? Arkası flu falan detaylı. Ha, güzel. Odağını bilmem nesini falan da filanla biraz çözmek uğraştırdı ama Zoom'da da tripod istiyor mutlaka ya. Ha. Şey gibi, telefon kadar sabit kalmıyor. Onun içinde stabil şeyi var ama açık mı bilmiyorum. Şunun burasına bunu yatırsam, Hı? şununla diyorum sabit tuttursam böyle yine elimde durur da. Dene abi. Destek alma maksatlı.
Evet dostlar, şimdi size kamp menemeni yapacağım. Benim tarzım aslında menemen çok basit bir şey ama herkesin farklı tarzı var. Mesela ben biber ve soğanı aynı anda kavuruyorum. Hani biraz biberin de pişmesini seviyorum. Sonra domatesi ekliyorum. Zaten böyle soğanlı mı soğansız mı diye bir tartışmaya hiç girmiyorum. Tabii ki soğanlılardanım ben. Bir Adanalı olarak. Şimdi zaten basit bir yemek. İşte Aygaz'ın Two Cook 3 Pro ocağını kullanıyorum yine. Çayımız demlendi. Şimdi hemen hızlıca menemeni yapıp yiyeceğiz. Şimdi zeytinyağı. Aslında tereyağıyla da yapıyorum da şimdi böyle biraz hafif olsun. Böyle bol zeytinyağı döktüm. Çünkü bu erken hasat Raşka zeytinyağı. Kendi zeytinyağımız. Acayip rüzgar var. Görüyorsunuz arkadaşlar ve cozur cozur sanki evdeki bir ocak gibi pişiriyor şu an ve rüzgar esiyor. Rüzgardan alevin üzerindeki o alevin dalgalanma sesini duyuyorsunuz. Ama sönmüyor. Şimdi ben menemeni yaparken böyle biraz kavuruyorum. Biberler falan yanıyor. Bakalım arkadaşlar bu şekil sevecek mi? Şimdi domatesi attık. Bu pişince yumurtayı kırdık mı tamamız zaten. Dün Alp menemen yapmıştı. Bugün ben yaptım. En son yumurtaları koyuyoruz. Şimdi bunu güzelce karıştıralım. Evet, olmak üzere. Şimdi masayı hazırlayalım. Böyle biraz ocakbaşı gibi yapacağız. Bu sıcak kalacak, yiyeceğiz. Şurayı bir temizleyeyim. Bu sol tarafta attığım yerde inanılmaz dalga gelip orada kumda acayip hareketlilik yaratıyor. Hep böyle köstekler dolanıp geliyor. Kurşunu kuma gömüyor. Böyle kaldırırken sanki üstünde balık varmış gibi kalkıyor. Sonra yarı yolda o kumdan kurtulunca rahatlıyor. Onun için hiç bilemiyorum şu an mesela. Balık var gibi geliyor ama böyle bir 10-15 kere balık var sandım. Sonra balık çıkmadı. Ben varmış gibi çekeyim de çıkmazsa çıkmaz. Ve varmış. Yine bir dev trakonya arkadaşlar. Ah. Bu trakonyaları yeseydim şimdiye kadar 2 kilo falan olmuştu. Bir sonraki avda bunları yiyeceğim. Tadı çok güzel biliyorum. Hani kendini sokturmadan temizlemek lazım. Ama balık çoktu yani. Hani onun için hiç bunlarla uğraşmadım. Bundan da şimdi kurtulmaya çalışacağım. Bugün bir arkadaş gidip burada kömür balığı oluyor demişti. Ve domuz balığımızı tuttuk arkadaşlar. Hemen bu arkadaşı salacağız. Bunu tutması da Dostlar, ne zamandır yapmak istediğim, istek gelen bir durum vardı. O da offroad aracım ve kamp aracımı biraz size tanıtmak istiyordum. Ama böyle adam gibi bir kamp da yapmadım yaz gelmediği için. Araçta eksikleri vardı. Sonunda tamamlandı. Şimdi size aracı ufak da olsa bir tanıtmak istiyorum. Şöyle bir kabaca gösterip size aracı anlatayım. Önüne bir geçeyim. Aracım 94 model Toyota Land Cruiser. Türkiye'de çok az bulunan 4200 cc motor ve turbo dizel. Önünde orijinal tampona gizli vinçi var. Telsizi var. Şnorkeli var. Şurada gördüğünüz safari şnorkel.
ARB markasının BP51 yükseltme kiti var burada. Rezervuarlı. 35 inç çamur lastikleri var BF Goodrich'in. Üstünde çok güzel bir güneş paneli var. 400'lüktü sanırım. Hella sis farları var kapaklı. Burada Garagoy'un Overland'in şurada görünüyor. 270 tentesi var. Bu aslında yere sabitlemeden, ayak açmadan durabiliyor. Zaten şu an ayaklar açık değil gördüğünüz gibi. Sadece rüzgar için yere sabitledik. Kendisi açtığında duruyor. Burada Fox'tan aldığım bir portatif mutfak. Burada Aygaz'ın masası. Burada yine Aygaz Dometic ocağım. Burada jeneratör ve Webasto için gerekirse benzin ve dizel olacak şekilde yedek yakıtlarım, yakıt tanklarım. Burada bir buzdolabım var. Şu an mesela bu tarafı buz modunda, -9. Sabah balıkları koymuştum, buz tutmuşlar bile. Burası da normal dolap modunda. Yemler ve kahvaltılıklar var. Orası da şu an 1 derecede. Güneşin altında şu an çok iyi bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Burada stepnemiz var. Burada Japonya'dan aldığım kamış tutucular var. İsterseniz böyle el tutamağına, isterseniz vantuzla cama yapıştırıyorsunuz. Mesela spin kamışları ve surf kamışları ben gelirken de buraya koydum. Burası şu an biraz karışık, bagaj bölümü. Burada Dogo Custom'a yaptırdığım böyle çekmeceler var. Genelde içinde offroad ekipmanları var. Halatlar, hava pompasının, kompresörünün vesaire şeyleri. İşte su sisteminin hortumu. Bunun gibi şeyler. O tarafta da çekme halatları falan var. Şimdi orayı açamayacağım. Sonra arabamda çok ciddi bir elektrik sistemi var. Hepsi Victron. Güneş panelinin bağlı olduğu bir sistem. 220 invertörüm var. Böyle gereken bütün soketler çift taraflı. Burada da var. Burada aynı zamanda sabit olarak hava kompresörünün çıkışı var. Buzdolabı için ayrı aç kapamız var. 12 voltlar iki tarafta da ya da araç çakmaklıkları. Burada aydınlatma açma kapama var. Arabada 200 amperlik lityum akü var. 3 gündür buradayız ve güneş ilk defa açtı. Hiçbir şekilde enerji sorunu yaşamadım. Burada spin kamışım. Sabah spin atmıştım levrek için. Burada araç üstü çadırım, ayakkabılı. Yine Garagoy'un Overland'den aldığım böyle bir çadır. Burada dağınık. 2 kişinin çok rahat yatabildiği, üstten de yalıtımlı bir çadır. Üstünde güneş paneli olunca ekstra bir yalıtım oluyor. Burada tanker solar, yanılmıyorsam ya 20 litre civarı ama tam hatırlayamadım inanın kaç litre olduğunu. Şurada şöyle bir tank var, alüminyum. Bunun içine suyu koyuyorsunuz, güneş ısıtıyor ve çok ciddi ısılara ulaşıyor. Sonra da duş için kullanıyorsunuz. Burada böyle solar bir aküsü olan böyle sahile kadar çektiğim zincir ışıklarım var. Burada da böyle portatif bir soyunma, giyinme ve tuvalet duş çadırı var. İstiyorsam şuradan tankerin duşunu onun içine sokup duş alabiliyorum. Eşim, çocuğum kim yanımda olursa böylece rahat ediyor. Aynı zamanda içinde portatif tuvalet var. Çift amaçlı hatta 3 amaçlı kullanılabiliyor. Çok severek kullandığım, sahibi olmaktan çok keyif aldığım bir araç. Benim uzun yıllar önce bunun benzinlisi vardı ve bu dizel otomatik, turbo dizel otomatiğini bir 10 sene aradım bu kadar temizini. Bu arada araba orijinal 240 binde arkadaşlar.
Şanslıyım böyle bir arabaya sahip olduğum için Türkiye'de. Yani arabamda böyle. Merak eden çok oluyordu. Bunu bir kısa video olarak da belki paylaşırım. Ama videonun içine de ekliyorum. Ben devam ediyorum balığa. Saat 5, 5'i çeyrek geçiyor hatta. 7, 8 falan gibi daha böyle bir çalışmaya başlarım akşam suyu. Ama 2 gündür bura çok geç balık yaptı. Bir de sabah suyu yaptı. Uykumu aldım bugün. Zaten bugün son gecem. Yarın sabah toplanmaya başlarım. Zaten arabayı öyle bir yaydım ki sabahtan öğlene kadar anca toplarım böyle düzgün düzgün. Bakalım bu gece de inşallah güzel balıklar alır. Size gösteririm. Tuttuğum balıkları eve götüreceğim tabii bu sefer. Yedik. Gerçi hala şu an buzlukta yaklaşık 2 kilo balığım var. Onları da eve götüreceğim. Ekstra tutarsam da eve götürürüm. Çalışıyorum ben. İleri almadan devam edin. Sağdaki oltaya bir vuruş geldi. Güzel de bir vuruş gibi ya. Boşlamış oltayı. Ama balık yok galiba. Neyse hareket başladı en azından. Var bir şey ama böyle hani oltayı boşlayacak kadar bir şey gibi değil aslında. Bakalım ne geliyor. Bir şey geliyor. Kafa dağıtıyor. Mığırı olamaz. Üst köstek. Üst köstek olduğu için evet hava karardı. Daha doğrusu kararıyor. Akşam suyu oldu. İlk balığımızı aldık. Mırmır. Bir bakayım yutmadıysa salacağım bunu ya. Ah yutmamış. Tamam. Hemen salalım. Bu bir sürü balık tuttuk. Bu boya almayalım. Bakalım saat kaç? Saat 7'ye 10 var. Hareket başladı. Yemleri tazeleyeyim. Devam edeyim. Şimdi arkadaşlar bu Aygaz Two Cook 3 Pro'da böyle ızgara olduğu için üstü böyle bir smash burger denemek istedi canım. Onun da nasıl olduğunu size göstereceğim. İnşallah olur bakalım. Ben ümitliyim ama. Şöyle ekmeklerimizi ikiye keselim. Şimdi olay şöyle başlıyor arkadaşlar. Bu smash burger denilen olayda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biraz zeytinyağı koyalım. Bir zararı olmaz. Evet. Şimdi şöyle bir smash şeyimizi atıyoruz. Sonra bu köfteyi bunun üzerine koyuyoruz. Sonra bununla basıyoruz. İkinciye de alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Biraz kısalım. Bunu alıyoruz.
Şimdi bunlar böyle birlikte karamelize olarak pişecek. Nasıl, güzel görünüyor mu? Bunun farkı şu, etin suyuyla birlikte karamelize oluyor soğan. O arada ekmeklerimiz de yanmasın. Ne kadar çabuk pişmiş ha. Onların üzerine kafanıza göre ketçap, mayonez sıkabilirsiniz. Göğüs etinden, döş etinden ve biraz yağlı olması gerekir. Bu o kadar özel bir et değil. Bakalım nasıl olacak. Peki pişirme taktiği nedir abi? Medium mu? Yani o biraz keyfe bağlı bir şey ama. Şimdi bu soğanları üstüne toplayacağım. Biraz daha pişsinler. Alp, uzat ekmeğini. Üstüne mi koyayım? At böyle abi. Bekleme beni, bekleme. Soğumasın. Soğursa hiçbir anlamı yok. Ha? Oğlum yesene. Kötü hissederim kendimi. Bu iş böyle bu. Çerkez abi. Çerkezler de büyük yemeden yenmez. Bende de anneannem Çerkez ama ben yiyorum. Hamburgere sadece tuz, karabiber atılır. Hatta bazısı karabiber bile atmaz. Sadece tuz atar. Tadını şeyle verirler. Hani içine koyduğu soğanıydı, mantarıydı. Afiyet olsun. Oltaları bir kontrol edeceğim. Hani baktım balık yoksa uyuyacağım muhtemelen. Yine erken bir sabah suyu yapacağım. Ha, direkt bir şey almış, taş altı yapmış. Umarım çıkar. Kurşunu kurtardım ama bakalım köstek geliyor mu? Çünkü attığımda taş arkası değildi. Sonradan girmiş. Balığın biri alıp taşın altına sokmuş olabilir. Balık yok. Boş geliyor. Şimdi bakalım. Evet, alt kösteği bir şey yemiş. Ama balık yok. Şimdi bunu koyuyoruz. İğneleri yukarı takıyorum ki gece uyurken böyle mahlukatlar, tilki, kedi, köpek gelip iğnelere takılabilir. Hem onlar için kötü olur hem bizim için kötü olur. Takımları suda bırakmak istemiyorum. Mesela ortadakinde filoto vardı. Hele onu hiç suda bırakmak istemiyorum. Çünkü gece çok iri bir vatoz gelir. Bütün her şeyi alır, indirir, götürür yani.
Bu arada ağır geliyor ama bir balık olduğunu sanmıyorum. Bıraktı. Muhtemelen ahtapot gibi bir şey vardı. Bu fileto mesela bayağı öğlenden beri suyun içinde. İlk attığım filetoya bir şey saldırdı, alamamıştı. Dolayısıyla arkadaşlar saat 9, balık yok, vuruş yok doğru düzgün. Ben yine yatacağım. Sabah suya erken kalkıp olta atmaya çalışacağım. Nasibimi zaten fazla aldım. Toplamda 5-6 kilo balık tuttum. Hani bir trofe arayışım vardı aslında. Ona göre yemler, takımlar atıyordum ama şimdilik nasip değilmiş. Bakalım, belki sabah suyu alırız. İyi geceler. Evet dostlar, biraz uyudum. 3 günün yorgunluğu artık. Saat 6 olmuş. Çadırdayım. Şimdi sabah suyu için aşağıya ineceğim. İnmeden önce size çadırdan manzarayı göstereyim. Zaten oltalar hazır. Bir tek yemleyip atacağım. Bakalım, inşallah 1-2 balık daha göstereceğim size. Sonra toparlanıp eve gideceğim. Saat 6.30, sabah suyu yapacağım. Bu 3 gün boyunca avlandığım takım, bir tanesi böyle sadece hırsızlı. Şunu söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Ben sürekli böyle boncukla yapıştırılmış takımlarla avlanıyorum. Arada asansör takım da yapıyorum stoperli ama genelde bunları tercih ediyorum. Tek köstek, trofe peşinde olduğum için büyük bir iğne görüyorsunuz. Kurşunun üstünde 1 metre tek köstek. Üstte şöyle bir yem kilidi. Bunu buraya takıyorum ve biraz daha mesafe atmamı sağlıyor böylece. Takımın bir tanesi bu. Diğer takım fırdöndü klipsi. Onun hemen altında 50 santim bir tane askı gördüğünüz gibi. 2 numara iğne gördüğünüz gibi, netliyordur umarım. 50 santim köstek. Kurşunun üstünde. Yine az önceki tek köstekteki gibi kurşunun hemen üstünde 1 metre köstek. Tek köstek değil bu. Yine aynı iğne. 2 numara. Yaklaşık. Aslında ikisinin de kurşunun üzerinde aynı köstek var. Sadece ondaki iğne büyük. Bundaki amaç şu: köstek 2 tane olduğunda yem paraşüt etkisi yapar. Attığınız kurşun biraz daha az gider. Tek köstek ve yem kilidi kullandığımın biraz daha uzağa gitmesini istiyorum. Ayrıca yemi büyük olduğu için normalde gidemiyor. Daha çok paraşüt etkisi yapıyor. Ona büyük yem takıyorum. Dolayısıyla onun için onu tek köstek. Buna ikinci bir köstek taksaydım eğer daha az mesafe giderdi. Bu bana onu sağlıyor. Atıyorum, bunu 100 metreye atıyorsam bunu 120'ye atabiliyorum. Böylece mesafe taramış oluyorum. Hem de tek köstek olunca biraz hani üstte dönen bir yem olmayınca çupra gibi balıklar sanki biraz daha az tedirgin oluyorlar. Aslında daha uzun köstekler de kullanıyorum. 1,5-2 metre özellikle çupra için. Çupra seviyor çünkü yemle oynamayı.
ama burada taşlar var. Çekerken takılabiliyor. Onun için çok uzatmıyorum köstekleri. Yapı çok değişmiş. Belki daha kumluktu burası eskiden ama gelen arkadaşlar var. Kumun çoğunu almış deniz. Onun için takılmalar yaşadım. Daha çok da iğne takılıyor. İğneler açılıp geliyor. Şimdi saat 6.30'a geliyor. Yemleyip atayım. İnşallah bir şeyler tutarız. Önce biraz hindi fümeler atıyorum arkadaşlar. Bunların hepsi kampta kalan malzemeyi yeme kahvaltısı. Kıymayı bitirmeseydik kıymalı yumurta, kıyma da koyacaktım. Her şeyi koyacaktım hiç. Çılgın bir şey olacak. Epeydir böyle çılgın bir şey yapmamıştım kampta. Tek başına kamp yapınca insan böyle çok uğraşmıyor. Ya da balıkla çok uğraşınca, zamanı az olunca. Şimdi hem zaman bol hem böyle misafirlerim var. Onları da mutlu etmek hoşuma gidiyor. Böyle Fransız aşçılar gibi. Oh! Şuraya kırayım bir tane Ya da daha. takipçilerine vereceğim müjdeli bir haber var mı bugün özel Yok bir... hiç öyle artistik ukalalık yapmıyorum. Yumurta Yumurta işte verdi. abi, ne işte yumurta yani. Evet arkadaşlar, bunun üzerine de öldürücü darbemiz. Nasıl, bir heyecanlanma oldu mu Melih? Ben ikna oldum abi ya. Bir panikledin mi şu an? Bir Beni elin benden ayağın. aldın. Bu son dokunuş. Uçtum şu anda ya. Akşam tavacıya gidecektik, gidemeyeceğiz herhalde. 5 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Hadi çaylar, ekmekler. Haydi yemeğe. Ah, burada cheddar olsaydı. Yine uzadı be. Tamamdır. Haydi gel yiyelim. Bak, bunun ayrı bir güzel tarafı da bu tabii. Saat 10.30 oldu arkadaşlar. 3 oltamda yemleri taze bir şekilde suda ama hiç hareket yok. Biz kahvaltı yaparken bunda hafif bir hareket oldu. Yok bir şey bence ama bir çekeyim. Belki bir balık yemini yemiştir. Tazeler tekrar atarım. Aslında açıkçası umudu kestim balıktan.
Bu da aslında size bir örnek oldu. Yani aynı yerde 3 gün kaldım. İlk gün 4 kilo üzeri balık tuttum. İkinci günün sabahı 2 tane yarımşar kilo üstü balık aldım. Ve artık hiçbir şey yok. Gerçi yemlerim de biraz kötüleşti. Mamunum kalmadı. Evet, bunun yemini yemişler. En azından bu iyiye işaret. Demek ki balık var. Tekrar yemini değiştirip atacağım bunu. Yemleri bir tazeleyeceğim. Kampı toplarken oltalar suda kalsın. Balık vurursa gösteririm. Evet arkadaşlar, saat 12.30. Artık eve gitme zamanı. Oltaları topluyorum. Artık üstünde varsa var, yoksa yok. Evet dostlar, 3 günlük bayram kampımı burada bitiriyorum. Birinci ve ikinci gün çok güzel balıklar tuttum. Özellikle birinci gün muhteşemdi. İkinci gün zaten böyle çok denemedim. Sadece sabah suyu attım, akşam suyu hiç olta atmadım. Üçüncü gün tekrar denedim. Bir tane mırmır tuttum, saldım. Doğru dürüst balık tutmadım. Trakonya falan geldi. Bir kısmını çekmedim size. Üçüncü gün bomboş geçti diyebilirim ama bu iş böyle. Ben acayip keyif aldım. Çok güzel bir bayram tatili geçirdim arkadaşlarla. Çok güzel yemekler yaptık. Doğanın keyfini çıkardık. Harika bir tatildi. Harika bir kamptı. Tekrar söylüyorum, harika bir balık avıydı. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Abone değilseniz abone olursanız, beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.